Harry Potter ve Lord Voldemort'un kaderi bir kehanetin gölgesinde değil, Diagon yolundaki o dar dükkanda tozlu bir tezgahın üzerinde mühürlendi. Herkes asanın büyücüyü seçtiğini söyler. Peki ama Garrick Ollivander'ın o gün bu ikiz çekirdekleri bu iki zıt ismin avuçlarına bırakması sadece basit bir tesadüf müydü? Yoksa karşımızdaki adam bir laboratuvar deneyi yapar gibi büyü dünyasının en büyük trajedisini bizzat mı kurguluyordu? Hatırladınız mı? Fawkes'un asırlar önce verdiği o sadece iki tüyün tozlu kutularda tam da bu iki ismi beklemesi bir tesadüf olabilir miydi? Biz bugün Garrick Ollivander'ın bir Ravenclaw dehasıyla bilediği o ahlaksız bilim tutkusunu ve asaların iradesini kullanarak büyücülerin nasıl birer piyon gibi yönettiğini konuşuyoruz. Filmlerin bize sunduğu o tonton ihtiyar imajını bugün tamamen yıkıyor, yerine bilimi vicdanının önüne koymuş bir stratejisti yerleştiriyoruz. Bu analiz boyunca M.Ö. 382'den bugüne taşınan Roma kökenli aile sırlarını, Albus Dumbledore ile kapalı kapılar ardında yapılan o karanlık anlaşmaları ve Mürver Asa'nın kanlı izlerini neden bir sır gibi sakladığını tüm kanıtlarıyla göreceksiniz. Hoş geldiniz Büyüce Şura üyeleri. Eğer asalarınız hazırsa kutuları raftan indirelim ve o karanlık bağın ölçüsünü almaya başlayalım. Lumos. Harry Potter, Diagon yolundaki o tozlu dükkana adımını attığında karşısında sadece yaşlı bir asa yapıcısı değil, karanlığın estetiğine kapılmış bir bilim insanı bulmuştu. Garrick Ollivander'ın Harry'e Lord Voldemort'tan bahsederken kullandığı o ürpertici ifadeyi hatırlıyor musunuz? Korkunç şeyler yaptı Harry ama harika şeyler. Bu cümle sıradan bir tarih anlatısı değil, bilimin vicdanı terk ettiği o kırılma noktasının ta kendisidir. Bir asa yapıcısı, yarattığı silahın kaç can aldığını veya hangi karanlık emellere hizmet ettiğini değil, sadece o silahın kapasitesini ve performansını önemsiyorsa, karşınızdaki kişi masum bir kurban mı yoksa sessiz bir suç ortağı mıdır? Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabının satır aralarında gizlenen o gerçek, Garrick Ollivander'ın aslında Voldemort'un işlediği cinayetlerde parmağı olan asayı bileyen elin asıl sahibi olduğunu ve bundan gizli bir gurur duyduğunu kanıtlıyordu. Bize filmlerde bu an, yaşlı bir adamın naif anıları gibi sunuldu. Oysa kitaplardaki o sahne, Ollivander'ın Lord Voldemort'a duyduğu o sapkın hayranlığın ilk ve en güçlü kanıtıydı. O, Voldemort'un büyüklüğünü tartarken, dökülen kanın miktarını denklemin tamamen dışında bırakıyordu. Onun için asıl önemli olan, porsuk ağacından yapılan o asanın, bir büyücünün elinde ne kadar kusursuz bir yıkım aracına dönüştüğüydü. İşte bu noktada sormamız gerekiyor. Eğer bir sanatçı eserinin bir katliamda kullanılacağını biliyor ve buna rağmen ne kadar da harika çalışıyor diyebiliyorsa, o sanatçı artık tarafsızlığını kaybetmişti demektir. Garrick Ollivander, büyü dünyasının gördüğü en etik dışı mimarlardan biridir. Çünkü onun gözünde büyü iyi veya kötü değildir. Büyü sadece bir güçtür ve o, bu güce ahlaki bir değer biçmekten acizdir. Peki, bu ahlaki boşluk nereden geliyordu? Garrick Ollivander'ın vicdanını, asaların matematiğine kurban etmesine neden olan o asırlık miras neydi? Bir insanın asa kapasitesini insan hayatından daha çok önemsemesi için nasıl bir gelenekle yoğrulması gerekirdi? Şimdi, Diagon yolundaki o çatlak camın ardına, bu tehlikeli devrimin başladığı köklere iniyoruz. Garrick Ollivander'ın hikayesi, dükkanın o puslu camında asılı duran altın sarısı harflerle başlar. Milattan önce 382. Bu tarih sadece bir aile geleneği değil, asaların ruhu üzerinde kurulan Roma kökenli o kadim hükümranlığı temsil ediyor. Ollivander ailesi, Roma Britanyası ile bu topraklara gelmiş, asaların içine hapsedilen özlerin sırlarını asırlarca bir devlet sırrı gibi saklamış bir hanedandır. Ancak Garrick Ollivander, babası Gervase Ollivander'dan devraldığı bu mirası sadece bir zanaat olarak görmedi. O, bu mirası modern büyü dünyasının en büyük ve en tehlikeli deneyi haline getirdi. Hatırlarsınız, filmlerde bize sunulan imaj, tozlu rafların arasında kaybolmuş, hafif unutkan ve naif bir satıcıydı. Oysa kitapların derinliklerine indiğimizde karşımıza çıkan figür, Ravenclaw Kulesi'nin koridorlarında büyünün ahlaki sonuçlarını değil, onun matematiksel mutlaklığını çözen soğuk bir dehaya aittir. Seçmen şapka onun kafasına dokunduğu an hiç tereddüt etmemişti. Çünkü Garrick Ollivander, bir Ravenclaw mezunu olarak hayatı boyunca tek bir şeye inandı. Bilgi, onu kullanacak olanın niyetinden daha kutsaldır. İşte bu yüzden dükkanın kapısından giren her çocuğa aslında birer müşteri değil, birer denek gözüyle bakıyordu. Garrick Ollivander'ın Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndan mezuniyeti, büyü dünyası için aslında bir felaketin de başlangıcıydı.
O döneme kadar asa yapımı bugünkü gibi standart bir sürece sahip değildi. Büyücüler kendi asaları için kendi duygusal özlerini asa yapıcısına getirirdi. Kimisi bir vila saçı, kimisi bir mıncık bıyığı, hatta kimisi bir kelpi yelesi. Ancak Garrick Ollivander bu kontrolsüz ve kusurlu sistemi o kibirli Ravenclaw dehasıyla reddetti. O, büyünün sadece mükemmel malzemelerle mükemmel sonuçlar vereceğine inanıyordu. Bu yüzden tarihin gördüğü en sert standartlaştırma operasyonunu başlattı ve sadece 3 büyük özü kabul etti. Zümrüt anka tüyü, ejderha yürek teli ve tek boynuz kılı. Bize bunu hiç göstermediler. Ancak Garrick Ollivander'ın bu tercihi aslında büyücülerin özgür iradesine vurulmuş ilk prangaydı. O, asayı büyücünün emrine veren basit bir araç olmaktan çıkardı. Asayı, büyücüyü seçen ve onu şekillendiren bir yarı bilinçli iradeye dönüştürdü. John Hurt'un o donuk ve her şeyi gören bakışlarının ardında yatan gerçek buydu. Karşısındaki çocuk bir kahraman mı olacak yoksa bir canavar mı? Onun için önemli değildi. Önemli olan o elin o ahşapla olan kusursuz uyumuydu. Garrick Ollivander, asanın büyücüyü seçmesi gerektiğini savunurken aslında şunu kastediyordu. Büyücünün ruhu, asanın içindeki o kadim özle, örneğin bir ejderha yürek teliyle uyumlu değilse, o büyücü asla tam potansiyeline ulaşamazdı. Bu, ilk bakışta masum bir uyum çabası gibi görünse de, aslında Garrick Ollivander'ın büyü dünyasının güç dengelerini ellerinde tuttuğu anlamına geliyor. Kimin hangi güce sahip olacağını, o tozlu rafların arasından hangi kutuyu çıkaracağı belirliyor. Ancak Garrick Ollivander'ın başlattığı bu bilimsel devrim sadece asaları güçlendirmekle kalmadı. Onlara tehlikeli bir yarı bilinç kazandırdı. O, tahta ve özü birleştirdiğinde aslında bir itaatkar hizmetkar değil, sahibini yargılayan bir efendi yaratıyordu. Peki, büyü dünyasının en temel kanunu olan asa büyücüyü seçer ilkesi aslında kadim bir kehanet miydi? Yoksa Garrick Ollivander'ın sorumluluktan kaçmak için uydurduğu zekice bir yasal boşluk mu? Şimdi tezgahın arkasındaki o yaşlı adamın tarihin en tehlikeli çöpçatanlık oyununu nasıl yönettiğine, yani asaların o ürkütücü iradesine ve suç ortaklığına iniyoruz. Büyü dünyasının en romantik cümlesi gibi görünen asa büyücüyü seçer ilkesi, aslında Garrick Ollivander'ın vicdanını temizlemek için kullandığı kusursuz bir yasal kalkan olabilir mi? Çünkü bu cümle asa yapıcısını denklemden çıkarır ve sorumluluğu tamamen tahta ve öze yükler. Ancak Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabının derinliklerine indiğimizde, Ollivander'ın asaların hissiyatından ve öğrenme kapasitesinden bahsederken duyduğu o tuhaf heyecanı görürüz. O, dükkanındaki binlerce kutunun içinde sadece tahta çubuklar değil, düşünen, hisseden ve karar veren yarı canlı varlıklar saklıyordu. Bir düşünün, Bellatrix Lestrange o dükkana girdiğinde, Garrick Ollivander o ceviz ağacından yapılma, ejderha yürek teli özlü asanın kadının içindeki sadizmi ve deliliği sevdiğini hissetmemiş olabilir mi? Bir asa uzmanı olarak asanın sahibine duyduğu çekimi titreşimlerden anlıyordu. Eğer bir asa sahibindeki öldürme arzusuna evet diyorsa, Ollivander bunu biliyor, anlıyor olmalıydı. Ama o asayı kutusuna geri koyup sana bunu satamam, sen tehlikelisin demek yerine asanın iradesine saygı duyarak satışı gerçekleştirdi. Çünkü onun için asanın mutluluğu ve potansiyelini gerçekleştirmesi o asanın öldüreceği insanlardan daha önemliydi. Ollivander, büyücüler ve silahları arasındaki bu ölümcül evlilikleri düzenleyen bir çöpçatan gibiydi. Asaların sadakat değiştirebildiğini, sahiplerinden öğrenebildiğini ve hatta mürver asa örneğinde olduğu gibi güçsüz bulduğu sahibini terk edebildiğini en iyi o biliyordu. Ancak bu bilgiyi bir uyarı mekanizması olarak değil, bir gözlem sahası olarak kullandı. Peki ya bir asa, sahibinin ruhundaki karanlığı görüp onu özellikle seçtiyse? Garrick Ollivander bunu bildiği halde o asayı o çocuğa neden verdi? İşte bu sorunun cevabı bizi Hogwarts, Cadılık ve Büyücülük Okulu tarihindeki en büyük komploya, yani o meşhur ikiz çekirdek olayına götürüyor. Peki, bir asanın iradesi varsa, Harry Potter'ı seçen o asanın kardeşinin kimde olduğunu bilmemesi mümkün müydü? Garrick Ollivander, o asayı tezgahın üzerine koyduğunda aslında bir satış yapmıyor. Yıllar önce Fawkes'ın tüyleriyle mühürlenmiş o büyük kader kurgusunun pimini çekiyordu. Şimdi tozlu rafların en arkasına saklanan o meşhur ikiz çekirdek lanetine iniyoruz. Sizce bir anka kuşu asırlar süren yaşam döngüsü boyunca sadece 2 tüy mü verir? Elbette hayır. Ancak Garrick Ollivander dükkanına giren Harry Potter'a o meşhur açıklamayı yaparken sarsılmaz bir kesinlikle konuşuyordu. Bu tüyü veren anka kuşu sadece bir tüy daha vermişti. Sadece bir tane.
Bu matematiksel netlik, tozlu raflar arasında tutulan basit bir envanter kaydından çok daha fazlasını işaret ediyor. Bu, Fawkes ile başlayan ve ucu Garrick Ollivander'ın tezgahına uzanan, büyü dünyasının kaderini bir laboratuvar titizliğiyle belirleyen gizli bir operasyonun kanıtıydı. Bize filmlerde bu durum sanki Harry Potter evreninin bir cilvesi gibi sunuldu. Oysa kitapların derinliklerine indiğimizde, Albus Dumbledore'un kendi ruhuyla mühürlenmiş olan Fawkes'ın bu tüyleri rastgele değil, bir amaca hizmet etmek üzere verdiğini anlıyoruz. Garrick Ollivander, bu tüylerin kime gideceğini en başından beri biliyor olabilir miydi? Çünkü bir anka kuşunun tüyünü sunması sıradan bir biyolojik olay değil, bir rıza ve adanmışlık meselesidir. Fawkes bu tüyleri verdiğinde, Garrick Ollivander bu iki asanın bir gün birbirine hedef alacağını, ancak asla tam olarak öldüremeyeceğini o Ravenclaw zekasıyla çoktan hesaplamıştı. Peki Garrick Ollivander neden bu kadar tehlikeli bir bilgiyi sakladı? Neden Lord Voldemort, yani o zamanki adıyla Tom Marvolo Riddle, dükkanına gelip o porsuk ağacı asayı aldığında onu durdurmadı? İşte burada Ollivander'ın o ürpertici bilim adamı kimliği devreye giriyor. O, asaların birer silah değil, birer bağımsız irade olduğuna inanıyordu. Bir asanın, sahibinin içindeki karanlığı kusursuzca yansıtması, Ollivander için ahlaki bir çöküş değil, teknik bir başarıydı. Lord Voldemort'un o asayla işleyeceği cinayetleri öngörebiliyordu. Ancak o, yarattığı sanat eserinin ne kadar ileri gidebileceğini görme arzusuna vicdanından daha çok değer verdi. Daha da rahatsız edici olanı ise Albus Dumbledore'la yapılan o sessiz pazarlık. Garrick Ollivander, Fawkes'ın diğer tüyünün bir gün o seçilmiş kişiye gideceğini gerçekten biliyor olabilir miydi? Harry Potter o dükkana girdiğinde, Ollivander'ın ona düzinelerce asa denetip en sonunda o meşhur kutuyu raftan indirmesi bir uyum arama süreci değil, bir onaylama seansı gibiydi. Ollivander, Harry'nin eline o asayı verdiğinde aslında bir kehanetin eksik parçasını tamamlıyordu. O meşhur, ilginç kelimesi, yaşlı bir adamın şaşkınlığı değil, yıllardır beklediği o kritik deney sonucunun, yani ikiz çekirdeklerin nihai buluşmasının verdiği haz dolu bir onayı anımsatıyordu. Bu noktada şunu sormalıyız. Garrick Ollivander, Harry Potter'ı korumak için mi o asayı ona verdi, yoksa sadece denklemin nereye varacağını mı izlemek istedi? Filmlerin bize göstermediği sitemkar gerçek şudur. Ollivander için Harry Potter bir kahraman değil, Lord Voldemort'un gücünü test edecek ve asaların sınırlarını zorlayacak tek değişkendi. O, bu iki asanın birbirini öldüremeyeceğini, aralarında o meşhur Priori Incantatem'i oluşacağını biliyordu ve bu bilgi sayesinde büyü dünyasını devasa bir satranç tahtasına çevirdi. Ancak bir satranç oyuncusu bile yarattığı oyunun bir gün dönüp dolaşıp kendisini vuracağını hesaplayamazdı. Garrick Ollivander, yıllarca uzaktan izlediği o karanlık eserin, yani Lord Voldemort'un bizzat kapısına geleceğini biliyordu. Peki, Malfoy malikanesinin zindanlarında işkence görürken hissettiği şey sadece korku muydu? Yoksa bir atom bombası mucidinin patlamayı izlerken duyduğu o dehşet verici hayranlık mı? Şimdi bir zihnin en karanlık köşesine, Oppenheimer sendromuna iniyoruz. Herkes Garrick Ollivander'ı, Malfoy malikanesinin zindanlarında çürüyen, Lord Voldemort'un gazabından titreyen o çaresiz ihtiyar olarak hatırlar. Sinema dünyasının efsanesi, John Hurt, bize kırılgan ve acınası bir kurban portresi çizmişti. Ancak Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabının o sararmış sayfalarını çevirdiğimizde, karşımıza çıkan adam masum bir kurban değil, yarattığı atom bombasının patlamasını izleyen bir Robert Oppenheimer'dır. Kitapta Harry Potter ve Garrick Ollivander arasında deniz kabuğu kulübesinde geçen o kritik konuşma filmlerde tamamen sansürlenmiştir. Harry, yaşlı adamın gözlerine baktığında orada sadece korku görmez. Orada bastırılamayan bir mesleki şehvet görür. Ollivander, mürver asanın Lord Voldemort'un eline geçme ihtimalinden bahsederken titriyordur. Evet, korkudan titriyordur. Ama aynı zamanda büyülenmiştir. Çünkü bir asa bilimcisi için tarihin en güçlü büyücüsü ile tarihin en güçlü asasının birleşmesi, kaçırılmaması gereken bir kıyamet deneyidir. J.K. Rowling bu durumu kendi röportajlarında çok net bir şekilde açıklamıştır. Ollivander bir taraf tutmuyor. O, asaların sanatına ve bilimine aşık. Bir büyücünün o asayla ne yaptığı onun için ikincil bir mesele. İşte bu açıklama, Ollivander'ın neden Zümrüt Anka yoldaşlığına katılmadığını veya ölüm yiyenlere karşı aktif bir direniş göstermediğini kanıtlar. O, ahlakın ötesinde sadece asa ilminin sadık bir hizmetkarıdır. Peki, ya Ollivander'ın Malfoy malikanesindeki itirafları sadece işkence sonucu dökülen kelimeler değilse? İddialara göre Ollivander,
Lord Voldemort'un asalar konusundaki cehaletini bir fırsata çevirdi. Karanlık Lord, asayı sadece bir sopa sanıyordu. Ancak Ollivander, asaların öğrenen ve hisseden yapısını biliyordu. Teoriye göre Ollivander, Voldemort'a mürver asanın yerini söylerken aslında onu bir tuzağa çekiyordu. Çünkü o, mürver asanın kazanılmadan ele geçirilemeyeceğini biliyordu. Voldemort'u o mezara yönlendirerek aslında asanın ona asla itaat etmeyeceği bir senaryoyu bizzat yazmış olabilir miydi? Ancak madalyonun diğer yüzünde şu korkunç gerçek yatar. Ollivander, Harry'e o asanın gerçekten var olup olmadığını merak ediyorum derken aslında Harry'nin sağ kalıp kalmayacağını değil, efsanenin gerçek olup olmadığını umursuyordu. Bu, Oppenheimer sendromunun zirvesidir. Yarattığın veya araştırdığın gücün dünyayı yok edeceğini bilirsin ama o gücün mutlak formunu görme arzusuna yenik düşersin. Ollivander, Harry Potter'ı bir kurtarıcı olarak değil, Lord Voldemort'un elindeki o nihai gücü test edecek bir kobay olarak görüyordu. O bir cellat değildi belki ama celladın baltasını bileyen ve o baltanın keskinliğiyle gurur duyan bir demirciydi. Ancak bu demirci sadece baltayı bilemekle yetinmedi. Onu kimin tutacağına da karar verdi. Asaların zirvesini görmek uğruna Avrupa'daki en büyük rakibi Mikhail Gregorovich'i Lord Voldemort'un önüne bir yem olarak atmaktan çekinmedi. Peki, bu bir itiraf mıydı yoksa profesyonel bir infaz mı? Neden Harry Potter'ı açıkça uyarmadı? Şimdi, ihanetin ve takıntının finaline, mürver asa üzerindeki o kanlı rekabete iniyoruz. Burada karşınıza çıkan asıl mesele, Garrick Ollivander ve kıta Avrupa'sındaki rakibi Mikhail Gregorovich arasındaki o sessiz ama ölümcül rekabettir. İki büyük asa yapıcısının savaşı sadece pazar payı için değil, asaların asıl sırrına kimin hükmedeceği üzerine kurulu bir ego savaşıdır. Hatırlarsınız, Harry Potter ve Ateş Kadehi'nde düzenlenen asaların tartılması töreninde Ollivander, Viktor Krumm'un asasını incelerken Mikhail Gregorovich'in tarzını hantal ve kaba olarak nitelendirmişti. Bu sadece profesyonel bir eleştiri değil, aynı zamanda bir dünya görüşü çatışmasıydı. Ollivander için asa, büyücüyle organik bir bağ kuran zarif bir enstrümanken, Gregorovich için asa, ham gücü en kısa yoldan ileten kaba bir silahtı. Peki, Garrick Ollivander neden Gregorovich'ten bu denli nefret ediyordu? Çünkü Gregorovich, asaları standartlaştırmak yerine mürver asanın gücünü kopyalamaya çalışacak kadar pervasızdı. Gregorovich, yenilmez asaya sahip olduğu dönemde bunu bir reklam aracı olarak kullanmış, dükkanına müşteri çekmek için bu kutsal sırrı büyü dünyasına ilan etmişti. Ollivander için bu, asa yapıcılığına yapılmış en büyük hakaretti. Onun için asıl büyüklük, güce sahip olup onu bağırmak değil, gücün doğasını anlayıp onu gölgelerden yönetmekti. İddialara göre Ollivander'ın dükkanında asırlarca bekleyen o tozlu kayıtlar sadece sattığı asaların değil, ele geçiremediği o tek efsanenin yani mürver asanın da izlerini içeriyordu. Lord Voldemort onu Malfoy malikanesinde sorgularken Ollivander'ın asanın yerini ve rakibi Mikhail Gregorovich'in geçmişini bir bir itiraf etmesi sadece bir zayıflık anı mıydı? Yoksa asaların gücüne tapan bir zihin için yenilmez asanın bir gün ortaya çıkması ve kendi yarattığı o ikiz çekirdekli çocukların bu efsaneyle nasıl çarpışacağını görmek kaçınılmaz bir deney sonucu muydu? Daha da sarsıcı olanı, Ollivander'ın deniz kabuğu kulübesinde Harry Potter ile yaptığı o meşhur konuşmada saklıydı. Harry ona asanın mülkiyet yasalarını sorduğunda, Ollivander'ın verdiği cevaplar bir yol göstericiden çok bir araştırmacının soğuk notları gibidir. O, Lord Voldemort'un asayı çalacağını biliyordu. Asanın gerçek sahibinin Albus Dumbledore olduğunu da biliyordu. Peki, tüm bu bilgilere sahip olan bir deha neden Harry'yi açıkça uyarmadı? Çünkü Garrick Ollivander için asa bilimi ahlakın çok üzerindeydi. O, mürver asanın sadakat yasalarını Harry gibi duygusal bir kahramanı anlatarak bu kutsal bilimi kirletmek istememiş olabilirdi. Ollivander, Lord Voldemort'u asanın mezarına gönderirken aslında o asanın Voldemort'a asla tam itaat etmeyeceğini öngörmüş olabilir miydi? Belki de Ollivander, asaların o meşhur kazanma ve kaybetme yasalarına o kadar çok güveniyordu ki, Voldemort'un asayı zorla almasının onu felakete götüreceğini biliyor ve bu kanlı sonu bir laboratuvar titizliğiyle uzaktan izlemeyi seçiyordu. Onun gözünde Lord Voldemort korkunç şeyler yapan ama yine de büyük işlere imza atan bir denekti. Garrick Ollivander bu deneyi bozmak yerine asaların kendi kaderini tayin etmesine izin verdi. İşte bu, bir silah tüccarının değil, vicdanını asaların iradesine teslim etmiş bir asa bilimcisinin en karanlık portresiydi. Peki,
Savaş bittiğinde ve toz bulutu dağıldığında geriye ne kaldı? Diagon yolundaki o dükkan, savaş sırasında neden boşaltılmıştı? Gerrick Ollivander, büyü dünyasına sadece güçlü asalar mı bıraktı? Yoksa onarılması imkansız bir ahlaki enkaz mı? Şimdi, son kararı vermek için o boş dükkanın kapısını son kez aralıyoruz. Harry Potter ve Melez Prens'te gördüğümüz o terk edilmiş dükkan sadece yaşlı bir adamın kaçırılması değil, büyü dünyasının omurgasının kırılmasıydı. O kırık camların, tozlu rafların ve boş kutuların ardında aslında videonun başında sorduğumuz o sorunun cevabı yatıyor. Gerrick Ollivander bir kurban mıydı yoksa bir suç ortağı mı? Aslında o her ikisi de değildi. O, iyinin ve kötünün ötesinde sadece mükemmelliğin kölesiydi. Onun trajedisi, bir asanın kime sadakat duyacağıyla değil, o asanın ne kadar güçlü olabileceğiyle ilgilenmesiydi. Ollivander, Voldemort'un elindeki gücü bir felaket olarak değil, eşsiz bir performans olarak izledi. Ve bu hayranlık, binlerce masumun hayatına mal olsa bile, onun gözünde sadece büyüleyici bir sonuçtan ibaretti. Bize bıraktığı miras, vicdanı olmayan bir dehanın ne kadar tehlikeli olabileceğinin sessiz bir kanıtıdır. Ancak Ollivander'ın hikayesi bizi başka bir ironik gerçeğe, yani bir sonraki dosyamızın konusuna götürüyor. Hayatını o dar, tozlu ve karanlık dükkana, yani kutulara hapsolmuş bir şekilde geçiren bu adam, aslında büyücülerin en büyük özgürlüğünü, yani sınırsız hareketi mümkün kılan araçları üretiyordu. Ollivander bir kutunun içinde yaşarken, onun asaları kıtalar arası yolculuklar yaptı. Peki, bir asa olmadan bir büyücü ne kadar uzağa gidebilir? Midenizi alt üst eden cisimlenme, şöminelerden geçen uçuş tozu ve bir kanca gibi sizi göbeğinizden çeken anahtarlar. Büyücülerin asalarına güvenmeden, sadece zihinleriyle ve büyülü nesnelerle nasıl kıtalar aştığını, Hogwarts Ekspresi'ne binmeden dünyanın öbür ucuna nasıl gittiklerini hiç merak ettiniz mi? Ollivander'ın hapis kaldığı o dünyadan çıkıp, sınırların olmadığı, baş döndürücü bir yolculuğa hazırlanıyoruz. İşte o da Büyüce Şura'nın bir sonraki dosyasının konusu. Gerçekler sadece arayanlar içindir. Yadigarları tamamlamak ve hikayenin efendisi olmak için abone olun.